Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Tam ölçülü yıllardan beri yapmış olduğum elmalı kurabiye tarifim için öncelikle 5 bardak unu hemen bir kaseye aldım ve üzerine de 250 gram margarin ilavesi yaptım. Margarin mutlaka birazcık oda sıcaklığında olması gerekiyor. Şimdi un ve margarini ortalama 30-40 saniye boyunca güzelce yoğuracağım. Tarifimi her zaman olduğu gibi gönül rahatıyla deneyebilirsiniz. Gerçekten de 10 numara oluyor. Hamuru kıyır kıyır olacak. Yerken ağzı dağılacak ve iç harcı da çok lezzetli olacak. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Un ve margarini yaklaşık olarak 30 veya 40 saniye boyunca yoğurduktan sonra hemen üzerine yarım su bardağı ayçiçek yağı ilavesi yaptım. Bir tane yumurta, yarım bardaktan bir parmak fazla toz şeker, bir yemek kaşığı yoğurt ve son olarak da bir paket vanilya ilavesi yaptım. Ve artık kurabiye hamuru hazır. Kurabiye hamurunu çok fazla yoğurmamıza gerek yoktur. Ortalama bütün malzemeleri ilave ettikten sonra ortalama 1 dakika boyunca yoğurmamız yeterli olacaktır. Şimdi hemen bu hamurun üzerini kapatıp yaklaşık olarak buzdolabında yarım saat boyunca dinlendireceğim. Artık kurabiyenin hamurunu hazırladım. Şimdi hemen hızlı bir şekilde kurabiyenin iç harcını hazırlamaya başlıyorum. Burada toplamda 750 gram elma var. Elmaların kabuklarını soyduktan sonra hemen bir rendeyle hepsini hızlı bir şekilde rendeleyeceğim. Rendelemiş olduğum elmaları hemen bir tavaya aldım ve orta ateşte ara ara karıştırarak suyunun çekilmesini bekleyeceğim. Ardından da şekerini ilave edeceğim. Elmalar birazcık suyunu çektikten sonra yarım su bardağı toz şeker ilavesi yaptım ve ardından da tadına baktım. Birazcık yetersiz geldi toz şeker. O yüzden çeyrek bardak daha toz şeker ilavesi yaptım. Elmalar kavrulurken ben de hemen fıstık doğrayacağım. Aslında ceviz çok güzel yakışıyor ancak ceviz evde olmadığı için hemen fıstıkları bu şekilde bir bıçak yardımıyla doğruyorum. Toplamda bir su bardağına yakın kavrulmuş fıstık kullandım. Şeker yeterince erimiş ve görmüş olduğunuz gibi tavada da hiç elmanın suyu kalmamış. Şimdi hemen ocağın altını kapatıp hemen başka bir tabağa alıyorum. Elmaları mutlaka başka bir tabağa almamız gerekiyor. Aksi halde eğer tavada kalırsa sulanır. Bu nedenle de mutlaka böyle bir tabağa alalım ve ardından da hemen doğramış olduğum fıstıkları ve tarçını ilave edeceğim. Toplamda 2 çay kaşığı kadar tarçın ilavesi yaptım ve hemen bıçakla doğramış olduğum fıstıkları da ilave edip güzelce karıştırıyorum. Ve artık kurabiyeleri pişirmeye başlayacağım. Hemen tepsiyi yağlıyorum.
Dolaptan da hamuru çıkarttım. Benim böyle bir limon sıkacağım var. Evde bulunan herhangi bir limon sıkacağıyla da yapabilirsiniz. Veya tabii ki de normal kendi bildiğiniz gibi şekiller verebilirsiniz. Benim yıllardan beri yapmış olduğum hamur ölçüsüdür. Ve yıllardan beri yapıyorum. Gerçekten de çok güzel oluyor. Kesinlikle hamur olmuyor. Kıyır kıyır olacaktır. Eminim zaten denediğiniz zaman da çok beğeneceksiniz. Cevizden büyük birazcık parça aldım. Ellerimle yuvarladıktan sonra hemen bu hazneye koydum ve parmaklarımla görmüş olduğunuz gibi ortasını açıyorum. Cevizini koyduktan sonra hemen bu şekilde hamuru kapattım ve ellerimle hafifçe bir bası uyguladım ve çıkartıyorum poşeti. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekil aldı ve hemen tepsiye alacağım bu hamuru. Ve hemen hızlı bir şekilde bir tane daha göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde hemen işlemi sonlandırıyorum. Bu arada mutlaka fırını tepsiye koyduğumuz zaman fırının iyi ısınmış olması gerekiyor. Hamurların yayılmaması için bu çok önemlidir. Ve artık kısa bir süre içerisinde hemen kurabiye hamurlarını hazırladım. Daha önceden ısıtmış olduğum 175 derecelik fırın ayarında ortalama 50 dakika boyunca pişireceğim. Ve artık kurabiyeleri fırından çıkarttım. Soğuduktan sonra bol pudra şekeri hemen görmüş olduğunuz gibi üzerine eliyorum. Bu arada 175 derecelik fırın ayarında yaklaşık olarak 50-55 dakikanın içerisinde pişti ama lütfen kontrollü olalım. Daha farklı fırınlarda bu süre daha aza inebilir. Lütfen kontrollü olalım. Şöyle hemen bir tanesini göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel kıyır kıyır hemen ağza dağılan bir kıvamı var. Deneyenler zaten çok beğenecek. Benim yıllardan beri yapmış olduğum bir kurabiye tarifidir. Ve bu kurabiye bekledikçe de lezzetini artırıyor. İkinci günü, üçüncü günü daha da lezzetli oluyor. O yüzden de eğer misafirinize yapacaksanız 1-2 gün öncesinden de bu kurabiyeyi yapabilirsiniz. Benim çok sevdiğim kurabiye tariflerinden bir tanesidir. Lütfen gönül rahatlığıyla deneyin. Eminim deneyenler çok beğenecek. Bu arada ben de böylelikle bir videomu burada sonlandırıyorum. Umarım bu kurabiye tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.